Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine çok güzel bir çantayla karşınızdayım. Bu çantayı arkadaşlar ben geçen sene ördüm. Yalnız videosunun yayınlanması maalesef bu zamana denk geldi. Bakın hemen şöyle hızlıca bir çantamı göstereyim size. Rafya iple örülmüş bir çanta arkadaşlar. Çanta sapı da yine aynı şekilde çantanın kendi ipiyle örülmüş bir çanta sapı. Şimdi hemen bir içini de göstermek istiyorum arkadaşlar size. Ben çantalarımı hep söylüyorum astarlı olarak kullanmayı tercih ediyorum. Bu çantada dilerseniz sizler astar kullanmak zorunda değilsiniz. Ama astarlı kullandığınız zaman çantalarınızın ömrü uzar. Yine de söylüyorum yani astar kullanmasanız bile o şekilde kullanabilecek bir çanta. Bakın hemen şu çıçıt bölümünü de göstereyim arkadaşlar size. Ben böyle açık altın sarısı bir çıçıt tercih ettim arkadaşlar. Bakın şu şekilde açılıp kapanıyor. Tabii sizler çıt çıt dahi tercih etmeyebilirsiniz. Çünkü çantanın ağzı çok geniş olmadığı için bakın herhangi bir kapatma aparatı aslında istemeyen bir çanta. Bakın hemen çantamı tekrardan şöyle bir göstereyim size. Şimdi yine lafı çok uzattım, farkındayım. Hızlıca çantamızın yapımına geçmek istiyorum. Ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olur, videomu beğenir, bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Arkadaşlar, daha önce de dediğim gibi ben bu çantayı rafya iple ördüm. Sizler farklı ip türleriyle de örebilirsiniz. Karamel rengi diye geçen bir ip var. Benim de çok hoşuma gidiyordu. Uzun süredir hep hasır rengi rafyalarla çanta örüyordum ama bu defa bu renk ipi kullanmak istedim. Tabii rafyaların ya da koton ip kullanırsanız koton iplerin ya da polyester kullanırsanız polyester iplerin çok farklı renkleriyle de çok güzel olacak bir çanta bu. Şimdi daha önce de bahsettiğim gibi 34 adet motiften, yuvarlak motiften oluşan bir çanta modeli. Şimdi sihirli halkayla başlayacağız. Yalnız tığ numaramı da hemen size söyleyeyim arkadaşlar. Ben biraz sıkı örüyorum. Dolayısıyla 3,5 numara iple öreceğim. Normalde bu aslında ince bir rafya. Normal koşullarda 2,5 numara tığla da örebileceğiniz bir ip. Ama dediğim gibi benim elim çok sık olduğu için ben 3,5 numarayla öreceğim. Şimdi 34 adet halkadan oluşan, 34 adet halkadan oluşan bir çanta modeli dedik buna. Şimdi halka modellerimize sihirli halkayla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi sihirli halkayı nasıl yapıyorduk? Yine hemen kısaca bir hatırlatmak istiyorum size. Bakın arkadaşlar şu işaret ve orta parmağımın etrafına, bakın baş parmağımla ipimin ucunu sabitliyorum. Şöyle bir tur çeviriyorum ve elimin üst tarafında bakın şu şekilde ipi bırakıyorum ve yüzük parmağımla bu ipi kilitliyorum. Ardından bakın tığımı öndeki ipin arasından geçip arkadaki ipi şu şekilde alıyorum. Ardından hemen bir adet zincir çekerek bu ipimi burada kitlemiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar sihirli halkamızın içerisine 6 adet sık iğne yapacağız. Yalnız sık iğnelerinizi yaparken bakın şu halkanın şu kısa ipini de muhakkak örgünüzün içerisinde tutun. Daha sonra bunu çünkü bu kısa ipi çekerek halkamızı daraltacağız. Şimdi 6 adet sık iğnemizi hemen yapalım. 1, 2, 3. Bilmeyenler için yine de bir sık iğneyi göstereyim arkadaşlar. Bakın halkamın içerisine giriyorum. İpimden bir adet ilmek alıyorum ve tığımın üzerindeki iki ipi tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Sık iğneyi bu şekilde yapıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 adet sık iğnemizi yapmış olduk. Evet. Bakın arkadaşlar. Kısa ipimizi çekerek halkamızı iyice daraltıyoruz. Daraltırken bakın ipinizin, sihirli halkanızın içerisindeki sık iğnelerinizi de yayın lütfen. Bakın iyice daralttım. Ardından sık iğnelerimi bakın
sihirli halkanın içerisine şu şekilde yayıyorum. Şimdi arkadaşlar ben birleştirme yaparken kaydırma yöntemiyle birleştirme yapacağız bu arada. Birleştirme yaparken tığımın üzerindeki ipimi olabildiğince sıkıyorum. Ardından bakın ilk yapmış olduğumuz sık iğne vardı. Şu şekilde göstereyim. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin bakın tepe noktasına giriyorum. İçerisinden bir adet ilmek alıyorum. Bakın bu ilmeği de çok sıkı bir şekilde alıyorum. Ben birleştirmeyi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Çünkü daha sonradan boşluk olmasını istemiyorum. Bakın hemen kaydırdım. Gayet sıkı bir şekilde. Ardından bir adet artık elinize normal esneklik ayarını getirebilirsiniz. Bir adet zincir çekerek üst sıraya çıkmış oluyorum. Şimdi arkadaşlar kaydırma yapmış olduğumuz nokta da dahil olmak üzere. Hatırlarsanız toplamda 6 adet sık iğne yapmıştık. Her sık iğnenin tepe noktasına bu defa ikişer defa batmak suretiyle sık iğne yapacağız. Dolayısıyla sıra sonunda bizim 12 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Tabii bu aşamada bakın şurada bizim sihirli halkanın kuyruğu olan ipimiz var. Bu ipimizi de gizleyelim bu şekilde içerisinde tutarak, örneğimizin içerisinde tutarak. Bakın benim kaydırma yaptığım nokta bu noktaydı. Aynı boşluğa tekrar giriyorum. Şu ipimi de gizleyeceğim bu aşamada. Hemen bir adet ilmek alarak bakın tığımın üzerindeki ipim normal sıkılıkta ve şu an batıp çıktığım ipimi şöyle bir miktar gevşetip hemen bir sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı noktaya giriyorum. Tığımın üzerindeki ip gevşek değil, normal sıkılıkta. Hemen girip çıkıp bir adet ip alıyorum. Bu ipi bakın çok hafif esnetiyorum. Bu benim ikinci sık iğnem. Aynı boşluğa yaptığım 2 adet sık iğne. Şimdi bir sonraki boşluğa geçiyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde bakın ipimi hafif hafif gevşetiyorum. Sık iğne. Aynı boşluğa tekrar giriyorum. Bu arada tekrar ediyorum. Tığımın üzerindeki ipi kesinlikle gevşek bırakmıyorum ama çok sıkı da tutmuyorum. Normal sıkılıkta. Ama şu şekilde girip ip alıyoruz ya arkadaşlar. Bu ipinizi lütfen bir miktar şu şekilde esnetin. Toplam 4 adet sık iğnem oldu. Şimdi her boşluğa yine 2 adet sık iğnemizi yaparak devam edelim arkadaşlar. Bu üçüncü boşluğumdu. Hemen dördüncü sık iğnenin tepe noktasına giriyorum. 2 adet de buraya yapıyorum. Beşinci sık iğnenin tepe noktasına giriyorum arkadaşlar. Hemen 2 adet yine sık iğne bu boşluğa yapıyorum. Ve son 6. Sık iğnenin tepe boşluğuna giriyorum. Ve 2 adet de sık iğne buraya yaparak toplamda 12 adet sık iğne yapmak suretiyle bu sırayı tamamlamış oluyorum. Artık bunu keseceğim arkadaşlar. En sonda kesebilirim ama şöyle sizi bir şaşırtmasın. O kadar gizlemek yeterliydi. Şimdi arkadaşlar bu arada benim de çok sık yaptığım bir hata. Siz de yapmamaya çalışın arkadaşlar. Rafya ipi mümkün mertebe şu şekilde elinizde dolamadan kullanmaya çalışın. Ben de aynı hatayı yapıyorum ama aklıma geldiğinde hemen bırakıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu nokta benim ilk sık iğne noktam. Hemen bu noktaya gireceğim ve kaydırma yaparak sırayı birleştireceğim ama bir önceki sırada yaptığım gibi tığımın üzerindeki ipimi sıkıyorum. Bakın tığımın ucuna hatta getirerek sıkıyorum ben. İlk sık iğnenin tepe noktasına girip bir adet ilmek alıyorum. Bunu da olabildiğince sıkı yapıyorum ben. Ardından almış olduğum ipi tığımdaki ipten geçirerek kaydırmamı yapıyorum. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Hemen üçüncü sıraya başlayalım. Üçüncü sırada arkadaşlar artık sık iğne değil ikili trabzan yapacağız. Sadece üçüncü sırada ikili trabzan yapıyoruz. Diğer sıralarda yine sık iğne yapıyoruz. Bakın 3 adet zincir çekerek bu arada elimi yine normal sıkılığına getirdim. 3 adet zincir çekerek yukarı çıkıyorum ve bu çekmiş olduğum 3 adet zinciri de bir adet ikili trabzan olarak sayacağım. Şimdi
Kaydırma yapmış olduğum noktaya bakın, tığımın üzerine bir adet ilmek alıyorum. Kaydırma yapmış olduğum noktaya yeniden giriyorum ve buraya bir adet sık iğne yapıyorum. Şimdi dolayısıyla ilk boşluğuma zincirimle birlikte 2 adet sık iğne yapmış oluyorum. Bir sonraki boşluğa 3 adet sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Bir sonraki boşluğa yine 2, bir sonraki boşluğa yine 3. Şimdi bu sıranın sonuna kadar arkadaşlar. Bir boşluğa 2 adet ikili trabzan, sonraki boşluğa 3 adet ikili trabzan. Sonrakine yine 2, sonrakine yine 3 şeklinde sırayı tamamlayacağız. En son 12. Sık iğnemizin tepe noktasına 3 adet ikili trabzan yaparak sırayı tamamlayacağız ve bu sıranın sonunda bizim toplamda 30 adet ikili trabzanımızın olması gerekiyor. Şimdi bir sonrakini de yine birlikte yapalım arkadaşlar. İkili trabzanı da bir göstermek istiyorum size. Bakın tığımın üzerine bir adet ip alıyorum. Tığımın üzerindeki ip normal sıkılıkta, gevşek bırakmıyorum. Ardından sık iğnemin tepe noktasına girip bir adet ilmek alıyorum ve bu ilmeği çok hafif uzatıyorum. Çok hafif arkadaşlar. Ardından ilk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde bu boşluğa yapmış olduğum ikili trabzanı 3'e tamamlıyorum. Yanlış yapmayayım arkadaşlar, bir saniye. Yok, buraya 2 yapmam gerekiyormuş. Çok özür dilerim arkadaşlar. Bu boşluğa, bu benim 3. boşluğum olduğu için 2 tane ikili trabzan yapmam gerekiyormuş. Bir sonrakine 3 yapıyorum. 2, 3. Bir sonrakine 2 yapıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. İkili trabzanlardan oluşan 3. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu sırada da yine bir birleştirme yapacağız. Bakın 3 adet zincirden oluşan başlangıçtaki noktaya geldik. Bunu hatırlarsanız ikili trabzan olarak kabul etmiştim. Hemen bunun alttan başlıyoruz. 1, 2, 3. boğumuna giriyoruz arkadaşlar ve yine tığımdaki ip sıkı, almış olduğum ip de sıkı. Dolayısıyla yine bir kaydırma yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu sıradan itibaren artık spiral olarak devam edeceğiz. Dolayısıyla bakın bu benim bir adet zincir çekip üst sıraya çıktığım son zincirim. Şimdi her sırada bir sonraki sıraya çıkmak için zincir çekmiştik hatırlarsanız. Bu artık son zincirimiz. Çünkü bu sıradan itibaren hep artık spiral olarak devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu sırada 4 tek 1 çift, 4 tek 1 çift olarak devam edeceğiz. Şimdi ilk tekimizi kaydırma yapmış olduğumuz boşluğa batmak suretiyle yapıyoruz. Bakın kaydırma yapmış olduğum boşluğa girdim ve hemen sık iğnemi yaptım. Ardından bakın arkadaşlar şu nokta hep gözden kaçıyor. Onun için size bir göstermek istiyorum. Bakın şu benim 3 adet zincirden oluşan boşluğum, kaydırma yapmış olduğum boşluk. Şimdi bakın bunun yanında ikili trabzandan oluşan bakın şöyle bir tepe noktam var. Her defasında benim örerken yapmış olduğum hata bu noktayı atlayabiliyorsunuz. Ben de çok atladım çünkü. Onun için lütfen şu noktaya batmayı unutmayın. Hemen ikinci sık iğnemizi bu noktaya yapalım. Ardından bir sonraki boşluğa geçip yine bir adet sık iğne yapalım. Sonra 4. boşluğa geçip yine bir adet sık iğne yapalım. Şimdi bir sonraki boşluğa arkadaşlar 2 adet sık iğne yapacağız. Ne dedik? 4 tek 1 çift. 4 tek 1 çift olarak bu sırayı tamamlayacağız. Şimdi arkadaşlar 4 tek 1 çiftimizi yaptık. Sıra sonuna kadar yine bu şekilde devam edelim. En son hatırlarsanız bir önceki sırada 30 adet ikili trabzan yapmıştık. 30. trabzanın tepe noktasına 2 adet çiftimizi yapalım. Sonra birlikte bir sonraki sıraya geçeceğiz. Arkadaşlar 4. sıramızı da tamamladık. 4. sıramız
sık iğnelerden oluşuyordu. Dediğim gibi bu sıranın sonundan itibaren artık spiral döneceğiz. Bakın bir sonraki sırayla birleştirirken bakın sıra sonunda ilk başlamış olduğum sık iğnenin tepe noktasına girip bu defa kaydırma değil, sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bakın hemen önüme çıkan sık iğnenin tepe noktasına girdim ve yine bir adet sık iğne yaparak sırayı birleştirmiş oldum. Buraya hemen bir işaretleyicimizi takalım arkadaşlar. Bu bizim başlangıç ve bitiş noktamızı belirlemiş olsun. En azından sıra sonlarında şaşırmamış oluruz. Sizin de bir işaretleyici takmanızı öneririm arkadaşlar size. Şimdi arkadaşlar bu sıra bizim artık 5. sıramız. Bu sıradan itibaren 2 tek, 2 çift, 5 tek, 2 çift, 5 tek olarak devam edeceğiz. Yani her sıra ilerlediğinde, bir sonraki sıraya geçtiğimizde tek yapmış olduğumuz sık iğne sayımızı birer tane arttırmak suretiyle bir sonraki sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Yalnız sadece bu sıraya mahsus olmak üzere diğerlerinde hep tekle başlayacağız ama bu sıraya ilk sık iğnemizin tepe boşluğuna 2 adet yani çift sık iğne yaparak başlayacağız. Şimdi bakın arkadaşlar sıramızı birleştirmek için batmış olduğumuz noktaya sık iğne yaparak bir sonraki sıraya geçtik hatırlarsanız. Artık spiral döneceğiz dedik çünkü. Hemen aynı boşluğa bir adet daha sık iğne yapıyorum. Dolayısıyla aynı boşluğa 2 adet sık iğne yapmış oldum. Şimdi 5 adet tek sık iğne yapacağım. Bir sonrakine geçiyorum. 2, bir sonraki sık iğneye geçiyorum. 3, 4, 5. 5 adet sık iğnemi yaptım. Her boşluğa bir adet sık iğne yaparak 5 adet sık iğnemi yaptım. Sonraki boşluğa 2 adet sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1, aynı boşluğa yeniden giriyorum. 2. Ardından yeniden 5 tek, sonra bir çift, sonra yine 5 tek, yine bir çift şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sadece bu defa en son 5 tekle bitireceğiz arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani çiftle başladık, tekle bitireceğiz. Sıra sonuna kadar gidelim. Bir sonraki sıraya yine birlikte geçelim. Sıra sonuna geldik. En son 2 tek yaparak bu 6. sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi 7. sıramıza başlayacağız arkadaşlar. Hemen 7 tek, bir çift, 7 tek, bir çift şeklinde devam edeceğiz. İlk sık iğnemizi yapıp yine işaretleyicimizi muhakkak takalım ki sıra sonunu kaçırmayalım arkadaşlar. Ne dedik? 7 tek, bir çift. Bu ikinci tekim. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 3. Sonrakine geçiyorum. 4. 5. 6. 7. Ve bir çift yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar 7 tek bir çift yapacağız. En son çiftle sıramızı tamamlayacağız. 7 tek bir çift yaparak bu sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Son boşluğumuza çift battık. Şimdi hemen bir sonraki sıraya geçeceğiz. Bu sırada arkadaşlar herhangi bir arttırma yapmayacağız. Her boşluğa sadece bir adet sık iğne yaparak sırayı tamamlayacağız. Şimdi ilk sık iğnemizi yapalım. Ardından yine muhakkak işaretleyicimizi takalım. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Her boşluğa bir adet sık iğne yaparak sıramızı tamamlayacağız dedik. Bu şekilde her boşluğa bir adet sık iğne yaparak sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar gidelim. Arkadaşlar sıramızın sonuna geldik. Bu artık yapacağımız sıra bizim son sıramız olacak.
Hemen işaretleyicimizi şu şekilde çıkaralım arkadaşlar. Bu sırada kaydırma yapacağız. Yalnız kaydırma yapacağımız noktalar, bakın arkadaşlar, sık iğnelerin tepe noktaları değil. Bakın bu tepe noktaları şu şekilde başak desenli zincirlerden oluşuyor. Bu zincirlerin ortasından girip arkadaki ipler, şu arkadaki iplerden faydalanacağız arkadaşlar. Bakın hemen birlikte yapalım. Bakın sıradaki sık iğnenin şu tepe noktasındaki zincirin içerisine geçip arka kanattan bakın şöyle bir ip alıyorum ve tığımdaki ipten kaydırıyorum. Ve yine başlangıç ve bitiş noktamı karıştırmamak adına işaretleyicimi takıyorum, ama siz karıştırmam diyorsanız takıp takmamakta tabii ki serbestsiniz. Bakın tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Şu şekilde tepe noktalarına komple değil, sadece şu arkadaki iplerin arkadaşlar. Bakın şu başak desenlerinin içerisinden geçip şu arkadaki ipleri alacağız. Bakın şu arkadaki ipe geçiyoruz arkadaşlar. Hemen içerisinden bir adet ip alıp tığımdaki ipten kaydırıyorum. Yalnız bu aşamada lütfen ipleriniz sıkı olmasın. Aksi halde motifiniz kasma yapar. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Elimizi dediğim gibi sıkı tutmuyoruz bu aşamada. Arkadaşlar bakın, son kaydırmamızı da birlikte bu şekilde yapalım. Ardından arkadaşlar hemen ipimizi şöyle bir miktar bırakıp keselim ve artık işaretleyicimizi çıkarabiliriz. Şimdi arkadaşlar ben bu aşamada bir iğneden faydalanacağım. Siz dilerseniz bunu tığınızla da yapabilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu nokta, bakın şu şekilde size göstereyim. Bakın şu şekilde birleştirme yapacağız. Bakın şu nokta benim ilk yapmış olduğum kaydırma noktası. Hemen bunun altından, iki ipin birden altından geçip ipimi buradan çıkarıyorum. Bakın şu şekilde. Ardından bakın şu şekilde göstereyim. İpimin gelmiş olduğu bakın boşluk, bakın şuradaki başağın boşluğu. Hemen aynı başağın içerisine tekrar girerek bakın burada yeni bir zincir oluşturacağım. Bakın arkadaşlar, şu şekilde, bakın şurada tam şu noktada yeni bir zincir oluşturduk. Hemen artık ipimizi gizleyelim. Şöyle bir miktar yürütelim önce. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Önce şöyle biraz ipimi yürütüyorum. Ardından şu son geçmiş olduğum noktadan yeniden geçerek bu noktada ben ipimi bir düğümlüyorum. Ardından ipimi gizlemeye devam ediyorum. Ben ip gizlemelerini genellikle bu şekilde yapıyorum. Evet, bu miktar benim için yeterli. Ardından ipimi keseceğim. Evet. Bakın arkadaşlar, bu şekilde oldu. Hemen mezurumu bulup size bir ölçülerini de vermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, bu motifim benim biliyorsunuz daire şeklinde ve yaklaşık 10,5 santim çapında. Siz dilerseniz tabii ki son sırada hatırlarsanız kaydırma yapmadan önceki sırada herhangi bir arttırma yapmadan bir tur sık iğne yapıp sonra kaydırma yaparak örneğimizi, motifimizi bitirmiştik. Siz isterseniz bunu 8. sıraya, 9. sıraya çıkarıp
motifinizi büyütebilirsiniz. Onu nasıl yaparsınız arkadaşlar? Hatırlarsanız arttırma yapmadan önceki sırada 7 tek bir çift yapmıştık. Eğer siz motifinizi daha büyük yapmak istiyorsanız bir sonraki sırada 8 tek bir çift, sonraki sırada 9 tek bir çift şeklinde motifinizi dilerseniz büyütebilirsiniz. Ama bana sorarsanız bu motif büyüklüğü yeterli, gayet zarif bir büyüklük. Şimdi arkadaşlar çantamız için dediğimiz gibi toplamda 34 adet bu motiften örmemiz gerekiyor. 33 tane daha örelim. Ardından bu motiflerinizi muhakkak şu şekilde tersten bir ütüleyin, muhakkak ütüleyin. Birleştirme aşamasından önce motiflerimizi ütülememiz gerekiyor. Ardından geri geleceğiz ve çantamızın sapını yapacağız birlikte. Şimdi çok hızlı bir şekilde çanta sapımızın yapımına geçelim arkadaşlar. Çanta sapının bir tanesini bakın ben şu şekilde size örnek olması açısından yaptım. Bakın çanta sapımız şu şekilde. Şu ağız boşluğunu arkadaşlar dikmedim. Çünkü bu şekilde çantamızı çok daha rahat dikebiliyoruz. Dolayısıyla çanta sapımızın bakın şu şekilde iki ucu açık. Bu şekilde çantamıza dikeceğiz. İster şu şekilde dıştan dikersiniz, çantanızın dış tarafından, isterseniz de çantanızın iç tarafından dikebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi ben hemen size çanta sapımın bir ölçüsünü de vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben zincir olarak 90+1 yani 90 adet sık iğne yapmak istediğim için 91 adet zincirle başladım. Son zincirimi dönme amaçlı kullandım. Sayılara lütfen takılmayın arkadaşlar. Çünkü kullandığımız ipin türü farklı olabilir ya da elimizin sıkılığı farklı olabilir. İpleri aynı tür kullansak bile iplerimizin kalınlığı farklı olabilir. Dolayısıyla burada şunu baz alın. Zincir çektiğiniz zaman arkadaşlar zincirinizin uzunluğunu muhakkak ölçün. Ortalama 60 santim civarı bir zincire ihtiyacımız var. Yalnız tabii ki sık iğnemizi yaptıktan sonra bu ya da çanta sapımızı ördükten sonra bu uzunluk 60 santimin altına düşüyor. Mesela ben zincirime 60 santim olarak başladım ama bakın çanta sapımı ördükten sonra uzunluk, bir saniye arkadaşlar şöyle evet. Bakın 60 santimden en son 55 santimde diye hatırlıyorum. Evet bakın 55 santime düştü. 5 santimlik bir fire verdi. Dediğim gibi siz sayılara takılmayın. Sadece zincirinizi çektiğiniz zaman zincirinizin uzunluğunun 3 aşağı 5 yukarı 60 santim olmasına dikkat edin. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ben bu çanta sapım için daha önce bir tekini ördüm çünkü 91 adet zincir çekmiştim. Hemen birlikte diğer çanta sapımızın zincirini çekmeye başlayalım. Bakın yine bilmeyenler için şöyle küçücük bir halka oluşturuyorum. Tığımı içinden geçirip içerisinden bir ilmek almak suretiyle ilk zincirimi oluşturuyorum. Bunu iyice kilitliyorum ve bu çekmiş olduğum zinciri 91 adet zincir sayıma dahil etmiyorum. Şimdi arkadaşlar bu zinciri çekerken elinizin ayarı lütfen çok sıkı olmasın. Çünkü içerisine sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 88, 89, 90 ve 91. Şimdi arkadaşlar son zincirimi tamamen dönme amaçlı kullanacağım ve ikinci zincire batarak sık iğnemi yapacağım. Bakın 91 adet zincirimi çektim. Son zinciri atlayıp ikinci zincire batarak bir adet ilmek alıyorum ve bakın çok hafif uzatıp sık iğnemi yapıyorum. Tığımın üzerindeki ipi gevşetmiyorum arkadaşlar. Hemen bir sonraki zincire batıp ipimi alıyorum ve bakın batıp aldığım ipimi çok hafif şu şekilde ben tığımı şu şekilde hafif çevirerek almış olduğum ipi uzatıyorum. Ardından
2 ilmeği tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Hemen bir sonraki boşluğa giriyorum. İpimi alıyorum ve çok hafif uzatarak sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar gidelim. Şayet siz de benim gibi 91 adet zincir çektiyseniz sıra sonuna geldiğinizde toplamda 90 adet sık iğne elde etmiş olacaksınız. Sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Bakın hemen bir örgünüzü şu şekilde elinizle düzelterek bir el ütüsü muhakkak yapın. Şimdi arkadaşlar bu örnek bir ters bir düz şeklinde örülen bir örnek. Şimdi bir adet zincir çekerek bir üst sıraya geçeceğiz ve örgümüzü çevireceğiz. Yalnız öncesinde bakın ben size şunu bir göstermek istiyorum. Şöyle küçük bir tığ alayım. Şimdi arkadaşlar yine sık iğne yapacağız. Bu çanta sapı sık iğnelerden oluşuyor. Yalnız tığımızı battığımız yerler farklılık arz ediyor. Bakın şöyle ki mesela bakın bu bizim ilk batacağımız nokta. Normal koşullarda biz sık iğnelerimizi bir önceki sırada yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe noktasına batmak suretiyle yapıyorduk hatırlarsanız. Bu defa bakın arkadaşlar şimdi örgümüzün şu üst noktasında bakın başak desenleri var. Bu başak desenlerinin içerisinden geçeceğiz. Bakın şu şekilde başak deseninin içerisinden geçip sadece arkadaki ayaktan çıkıyorum. Ardından arkadaşlar tığımızı devam ettireceğiz. Bakın şu alt sırada bakın şu şekilde hemen ilk sırada bakın zincirlerin ipleri var. Bu iplerden de geçip her ikisinden birden ipimizi çıkaracağız arkadaşlar. Bakın İlk tepe noktam benim bu. Bundan geçeceğim, ardından devam edeceğim. Benim ilk zincirim bu olduğu için bunun içerisinden de geçip ikisinden birden ip çıkaracağım. Bakın hemen birlikte yapalım. Şimdi bir adet zincir çekmiştik arkadaşlar. Bu şekilde bir üst sıramıza geçmiştik. Şimdi örgümüz artık bu şekilde devam edecek. Bakın hemen bakın üst tepeden zincirin başak deseninin içerisinden bakın şu şekilde geçiyorum. Ardından tığımı devam ettiriyorum. Bakın alttaki zincirin içerisinden de geçiriyorum tığımı. Ve şimdi ipimi her ikisinin içerisinden de geçirerek bir adet ilmek oluşturuyorum. Bu oluşturmuş olduğum ilmeği çok hafif çekip uzatıp ardından sık iğnemi oluşturuyorum. Bir sonraki başak deseninin içerisinden geçiyorum arkadaşlar. Bakın hemen devam ettiğimde bakın alt sıradaki zincir bu. Hemen bunun içerisinden de geçiyorum. Her ikisinin içinden ipimi geçirerek ilmeğimi oluşturuyorum. Bakın arkadaşlar tığımın üzerindeki ilk ilmeğim normal sıkılıkta. Hiçbir şekilde bunu gevşetmiyorum. Çok sıkı da tutmuyorum. Normal olması gerektiği sıkılıkta tutuyorum. Yalnız ikinci ipim yani boşluktan geçerek elde etmiş olduğum ip bakın bunu çok hafif uzatıyorum. Ardından sık iğnemi yapıyorum. Hemen bir sonraki başak deseninin içerisine geçiyorum arkadaşlar. Bakın başak desenimin şu şekilde içerisinden geçtim. Devam ediyorum. Bakın sıradaki zincirim bu. Belli ediyor zaten arkadaşlar kendini. Bakın mesela bunun devam ettiğinizde bakın zinciri bu. Bir sonrakinin bakın zinciri bu. Hemen her ikisinin içerisinden ipimi geçirip çok hafif uzatıyorum ve tığımdaki iple birlikte tek seferde çekerek sık iğnemi oluşturuyorum. Bir sonraki başak desenine yine birlikte geçelim arkadaşlar. Bakın başak deseninin içerisinden geçiyorum. Ardından tığımı devam ettiriyorum. Bakın sıradaki ip bu. Zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. Örgüyü elinize aldığınız zaman hiçbir şekilde zorlanmazsınız. Belki kamerada size net gösteremiyor olabilirim ama inanın örgüyü elinize aldığınız zaman çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Bakın tığımdaki son almış olduğum ipi çok hafif uzatıyorum ve tığımdaki iple birlikte
tek seferde çekerek sık iğnemi oluşturuyorum. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bakın, başak deseninin içerisinden geçiyorum. Tığımı devam ettiriyorum. Bakın, alttaki ip hemen kendini buradan belli ediyor arkadaşlar. Hemen onun içerisinden de geçiyorum ve şu her ikisinin içerisinden bir ip çıkarıyorum ve bu almış olduğum ipi çok hafif uzatıyorum ve tığımdaki iple birlikte tek seferde çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar, yine sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Hemen bakın, son 2 sık iğnemizdeyiz. Hemen arkadaşlar bakın, şu şekilde geçip bir adet sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, son boşluğum. Bakın arkadaşlar, son boşluğumuz burası. Hemen bunun içerisinden geçeceğiz. Ardından bakın, hemen dip noktasında, şu şekilde göstereyim size. Hemen dip noktasında bir ip daha var. Geçeceğimiz nokta orası. Bakın arkadaşlar, başağımızın içerisinden geçtik. Ardından bakın, hemen altındaki ipin içinden geçiyorum arkadaşlar. İpimizi aldık, bir miktar uzattık ve hemen sık iğnemizi yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bir adet zincir çekip örgümüzü ters çeviriyoruz. Elinizle, dediğim gibi, arada şöyle bir el ütüsü muhakkak yapın. Şimdi arkadaşlar, örnek boyunca, yani çanta sapımızı yaptığımız süre zarfında aynı örgü tekniğini tekrar edip duracağız. Yalnız bu aşamada artık işimiz daha da kolaylaştı. Şöyle ki, bakın, yine başak desenlerinin ortasından geçeceğiz. Bu defa bakın, alt sırada bakın şu şekilde kabarıklıklar oluştu. Bunların bakın şuradaki iplerinin içerisinden geçeceğiz. Artık bu alt sıradaki ipleri görmek bakın şu şekilde çok daha kolay olacak. Bakın, şuralardan geçeceğiz arkadaşlar. Şuralardan geçeceğiz. Hemen birlikte yapalım. Bakın, ne dedik? Başak desenimizin yine ortasından geçtik. Sadece arkadaki ayağını aldık ve hemen alt sıraya geçtik. Bakın arkadaşlar, kabarıklıklar burada. Hemen içerisinden geçiyorum. Bir adet ilmek alıp her iki batmış olduğum noktanın içerisinden de geçiriyorum ve bu ipimi bir miktar bakın şu şekilde uzatıyorum. Ardından tığımın üzerindeki 2 ilmeği de tek seferde çekerek sık iğnemi oluşturuyorum. Hemen bir sonraki bakın başak deseninin içerisinden geçiyorum. Bakın, altında hemen sıradaki nokta, geçeceğim nokta var. Bakın şu şekilde. Hemen bunun içerisinden de bir adet ilmek alıyorum. Bakın, yine ipimi uzattım. Şu şekilde işlemeyin arkadaşlar. İpinizi aldıktan sonra örgünüzü çevirin ki ipiniz uzasın. Hemen sık iğnenizi yapın. Ardından yeniden başak deseninin içerisinden bakın şu şekilde geçiyorum. Hemen bakın, takip eden ip şu nokta. Belli ediyor zaten arkadaşlar kendini. Hemen içerisinden geçiyorum ve her ikisinin içerisinden de bir adet ip çıkarıyorum. Örgümü düzeltiyorum ki ipimin boyu uzasın. Ardından sık iğnemi yapıyorum. Tekrar yapalım arkadaşlar. Bakın, başak deseninin içerisinden geçtim. Hemen altında bakın arkadaşlar, tığınızı devam ettirdiğinizde zaten otomatikman içerisinden geçiyor. Şu şekilde ipinizi çıkarıyorsunuz. Örgünüzü muhakkak ardından düzeltin ki ipiniz uzasın. Hemen sık iğnenizi yapın. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bakın, tığımı geçirdim. Ardından devam ettirdiğimde bakın, geçtiğim nokta burası. Hemen her ikisinin içerisinden de bir adet, aynı anda her ikisinin içerisinden bir adet ip geçiriyorum. Ardından sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Üçüncü sıramızın da sonuna geldik arkadaşlar. Bakın, yine son 2 sık iğnemizi birlikte yapacağız. Bakın, sondan bir önceki sık iğnemizi bakın yine aynı mantıkla yapıyoruz. Ve hemen son sık iğnemizde bakın arkadaşlar, bakın şu şekilde, bu bizim başağımızın
ipi. Hemen altında bir ip daha var. İkisini birlikte alıyoruz. Son sık iğnelerimizde arkadaşlar bakın altındaki ip birlikte duruyor. İkisini birlikte alıyoruz. Son sık iğnelerinizde şaşırmayın. Bu şekilde alacaksınız arkadaşlar. Her sıra sonunda son sık iğnelerimizi bu şekilde yaparak sırayı tamamlıyoruz. Bakın arkadaşlar, tekrarlamak istiyorum. Bu ilmeğim biraz gevşek kaldı çünkü. Hemen şöyle bir tekrarlayalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sıraya geçerken her sonraki sıraya geçişimizde zincir çekmeyi muhakkak unutmuyoruz. Ardından ne yapıyoruz? Örgümüzü çeviriyoruz. Yine el ütümüzü bir yapalım arkadaşlar. Şimdi bakın. Aynı mantıkla devam edeceğiz. Başak desenimizin içerisine girdik. Hemen devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, şuradaki kabartının içerisinden geçtik. Hemen her ikisinin içerisinden de bir adet ip çıkardık. Örgümüzü ne yapıyoruz? Muhakkak bir düzeltiyoruz ki ipimiz uzasın. Ardından sık iğnemizi yapıyoruz. Hemen bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Bakın bir sonraki başak deseninin şu şekilde içerisinden geçiyorum. Hemen tığımı devam ettiriyorum. Bakın geçeceğim yer burada. Hemen ipimi, pardon arkadaşlar, bakın hemen her ikisinden birden ip alıyorum. Örgümü düzeltip ipimi bir miktar uzatıp sık iğnemi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor. Daha fazla göstermeyeceğim size. Çünkü gereksiz yere artık vaktinizi de almak istemiyorum. Şimdi ben bu çanta sapında toplamda 8 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi biz birlikte 4. sıraya başladık. 8 sırayı da örelim, tamamlayalım. Ardından arkadaşlar birleştirmeye geçeceğiz ama birleştirmemizi yapmadan önce muhakkak buharlı ütüyle çantamızın sapını bir ütülüyoruz. Ardından birleştirmeye geçeceğiz. Şimdi ne dedik? 8 sıraya tamamlıyoruz. Buharlı ütüyle çanta sapımızı ütülüyoruz. Ardından geri geliyoruz. Arkadaşlar 8 sıra bakın çanta sapımızı ördük. Buharlı ütüyle güzelce ütüledik ve geldik. Bakın hemen bir çanta sapımın şeklini size şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, çanta sapımızı bakın şu şekilde katlayarak birleştireceğiz. Ama öncelikle bakın diğer parçada olduğu gibi şu iki ucunu açık bırakacağız. Şimdi bunun içinde arkadaşlar bakın 8 sıra ördüm ama ipimi hiçbir şekilde koparmadım. Bunu da belirteyim arkadaşlar size. Şimdi her defasında bir üst sıraya geçerken hatırlarsanız zincir çekip bir üst sıraya geçiyorduk. Şimdi burada artık herhangi bir zincir çekmiyoruz. Bakın arkadaşlar bu bizim birinci sık iğnemizin, şu şekilde göstereyim size, tepe noktasındaki başak deseni. Bunu atlıyoruz. Hemen ikincinin, bakın örgümüz boyunca bu başak desenlerinin hep içerisinden geçip bakın şu arkadaki ayağa batmıştık. Yine o şekilde birleştirmemizi yapacağız. Yalnız ilk önce bir şu açıklığı elde edebilmek için 7 adet bir kaydırma yapalım arkadaşlar. Bakın yine aynı şekilde başak deseninin içerisinden giriyorum. Arka bacağından çıkıyorum. İpimi alıyorum ve tığımın içerisindeki ipten kaydırıyorum. Bu birinci. Bu şekilde 7 tane yapalım arkadaşlar. 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi arkadaşlar şu şekilde
Çanta sapımızı katlayarak karşı tarafla birleştireceğiz. Yalnız birleştirme yaparken bakın arkadaşlar, şöyle motifinizi, örgünüzü çevirdiğiniz zaman bakın dip noktada görünen şu şekilde tek başına duran ipler var. Bakın şu şekilde göstereyim size. Bu noktalara batmak suretiyle birleştirmemizi yapacağız. Bakın hemen birlikte yapalım. Şöyle örgümüzü katladık. Bakın arkadaşlar, öncelikle hemen bir sonraki sık iğnenin, bakın şu başak deseninin içinden geçiyorum. Yine arka ayağından geçiyorum. Örgümü katlıyorum. Hemen tam karşısına denk gelen, bakın şöyle katladığınız zaman gayet rahatlıkla göreceksiniz. Bakın tam karşısına denk gelen az önce gösterdiğim ipin içerisinden de geçiyorum. Ve her ikisinin içerisinden bakın ipimi çıkarıyorum. Ardından tığımdaki ipten kaydırma yapmak suretiyle birleştiriyorum. Ardından bir sonraki başağın bakın şu şekilde içinden geçiyorum. Yine arka ayağından çıkıyorum. Devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, ipimiz hemen şurada görünüyor. Bu ipin içerisinden de geçiyorum. Her ikisinin içerisinden ipimi geçirip tığımdaki ipten kaydırıyorum. Bir sonraki başağa geçiyorum arkadaşlar. Bakın başağın içerisinden geçtim. Devamında hemen karşı taraftaki bakın ipin içerisinden de geçiyorum. İpimi alıp bu her iki noktadan da çıkarıyorum. Ardından bu çıkarmış olduğum ipi tığımdaki ipten kaydırıyorum. Hemen bir sonraki başak desenine geçiyorum arkadaşlar. Bakın hemen karşıda ip görünüyor. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Hemen bu ipin içerisinden de geçiyorum. Tığımla ipimi alıp her iki geçtiğim noktanın içerisinden çıkarıyorum. Ardından tığımdaki ipten kaydırıyorum. Bir tane daha birlikte yapalım arkadaşlar. Bakın başak deseninin içerisinden geçip arka ayağından çıkıyorum. Devam ettiriyorum. Bakın ipim burada görünüyor. Karşı taraftaki ip görünüyor. Hemen onun içerisinden de geçiyorum. Tığımla birlikte ipimi alıp bakın bu her iki noktanın içerisinden çıkarıyorum. Ardından ipimi tığımdaki ipten kaydırıyorum. Bakın arkadaşlar, birleştirmemiz bu şekilde gayet muntazam görünüyor. Bu şekilde en son 7 adet şu şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet şu şekilde zincirimiz kalana kadar birleştirmeye devam edelim. Birleştirmemizi tamamladık. En son bakın 7 adet zincirimiz kalana kadar devam ettik. Bakın birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet zincirimiz kalana kadar devam ettik. Birleştirmemizi yaptık. Bakın arkadaşlar, şimdi hemen şu karşı taraftaki hatırlarsanız birleştirmemizi yaptığımız bakın şu ipler vardı. Hemen sadece bu iplere kaydırma yapmak suretiyle sıra sonuna kadar gideceğiz. Bakın hemen o ipe giriyorum. O iplerden birine giriyorum. Bakın bir adet ip alıyorum ve tığımdaki ipten kaydırıyorum. Bakın hemen yanındaki bir sonraki bakın tek başına duruyor bu şekilde. Hemen bu ipe giriyorum. Yine bunun içerisinden bir adet ilmek çıkarıyorum ve tığımdaki ipten kaydırıyorum.
Çok sıkmayın arkadaşlar ipinizi bu aşamada. Bakın hemen bir sonrakine devam ediyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın hemen uca da batıp kaydırmamızı bitiriyoruz. Ardından arkadaşlar hemen bir adet zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Bakın arkadaşlar, diğer çanta sapımızı da tamamladık. Bakın hemen size birleştirme yaptığım noktayı göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir başak deseni oldu. Bakın şu şekilde de detaylı göstereyim. Şimdi arkadaşlar, çanta sapımızı da hazırladık. Bakın şu şekilde 34 adet motiften oluşan halkalarımızı da motiflerimizi de tamamladık. Şimdi artık çantamızın birleştirmesine geçebiliriz.